Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Futbol oyunundaki gelişmelerle karşınızdayım arkadaşlar. Perşembe gelenler olsun. Yarın ve önümüzdeki perşembe bizleri neler bekliyor? Bu videomuzda onlara bakalım ve geçtiğimiz perşembe günü oyunda yeni bir kampanya başladı. Çok fazla bir hediyesi yok ama etkinliklerden futbol parası kazanacağız arkadaşlar ve ilk etkinlik Vol 1 geldi. Önümüzdeki perşembe Vol 2 etkinliği de gelecek. Vol 1'den 100 futbol parası verilmekte. Perşembe günü gelecek olan Vol 2'den de yine 100 futbol parası kazanacağız. Daha sonraki hafta da Vol 3 gelecek. Oradan da yapılan sıralama göre güçlendirici hediye edecekler arkadaşlar. Bu kampanyanın amacı akıllı yardımla bir bakıma test etmemiz. Hatta ileride Konami bu kampanya bittikten sonra bir anket yollayacak oyunda Konami bize. Görüşlerimizi almak istiyor. Akıllı yardımı beğendik mi beğenmedik mi, belki geliştirilmesi yönünde önerilerimizi de orada paylaşabiliriz arkadaşlar. Bu kampanyadaki gelen ve gelecek olan o etkinliklere biraz daha değinecek olursak arkadaşlar, şu anki Vol 1'de kesinlikle akıllı yardım açık. Hatta biz kapatsak bile etkinliğe girdiğimizde otomatik açılıyor. Vol 2 geldiğinde isteğe bağlı diyor arkadaşlar. Yani kapatabiliriz, açabiliriz. Tamamen isteğe bağlı dediği için perşembe günü gelecek olan bu 100 futbol parası kazanacağımız etkinlikte akıllı yardımı ister açabiliriz, istersek de kapatabiliriz. Öyle görünmekte. Vol 3'te de yine akıllı yardım isteğe bağlı. İstersek kapalı oynarız galiba, istersek açıkta da oynayabiliriz. Vol 3 ama 4 Ekim'de gelecek. Vol 2 hemen önümüzdeki perşembe 26 Eylül tarihinde gelecek. Bu vesileyle de birazcık daha fazla futbol parası kazanabiliyoruz. Normalde perşembelere 50 futbol paralık etkinlik gelirdi. Şimdi 100 futbol paralık etkinlik var ama 3 tane galibiyet almamız gerekiyor. Keşke futbol parasını daha fazla yapsalardı ya da maç sayısını belki de düşürebilirlerdi. Akıllı yardım, ben ilk defa bu etkinlikte oynadım ve online maçta oynuyoruz arkadaşlar. Akıllı yardımda paslarda biraz sıkıntı var. Ben yerden ara pası atmayı çok seven birisiyim ve uzun basıyorum. Bu sefer de havadan pas atıyor. Ama şutlar çok iyi gidiyor. Şimdi şutlara bir şey diyemiyorum. 40 metreden bile şut çekebiliyoruz arkadaşlar. Dudak uçuklatanlar falan enfes gitmekte. Ama paslara ben pek alışamadım çünkü paslar yukarıdan gidiyor. Bazen işimize yarıyor ama bazen de hata bozmakta. Ama şutlar, özellikle de dudak uçuklatan şutlar, mesafe falan tanımıyor arkadaşlar. Kenardan falan ben vurmaya başladım. Kaleyi gördüm, her yerden vuruyorum. Hele rakip kaleci zaten çıkan bir kaleci ise zaten gol yeme ihtimali çok yüksek. En kötü korner kazanıyoruz. Dönen topları tamamlama ihtimalimiz oluyor. Şutlar fena gidiyor. Bu akıllı yardımla alakalı sizler de yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Destekliyor musunuz bu akıllı yardımı, yoksa hayır olmasın, hani oyunun tadını kaçırıyor mu diyorsunuz? Yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Oyunla alakalı diğer gelişmelere devam edecek olursak, Drogba için penaltılardan ücretsiz açma hakları elde edebiliyoruz. Her turun ortasında ücretsiz açma hakkı veriliyor arkadaşlar. Haftalık bir tur tamamladığımızı düşünürsek haftalık bir tane ücretsiz açma hakkı kazanabiliyoruz. Hatta bazı turlarda turun sonuna geldiğimizde de 2 tane Drogba için ücretsiz açma hakkı verilecek. Ortada bir, 2 tane de yolun sonunda olursa mesela 5. turda 3 tane ücretsiz açma hakkını o hafta kullanmış oluruz. Ama bu pakette şöyle bir durum var arkadaşlar. Gelen futbolcu bir daha geliyor. İçeride 50 tane isim var. Gelen gelmese en azından birkaç ay sonra belki en kötü Drogba'yı çıkarırdık. Evet, bu paket bir yıl neredeyse duracak ama gelen isimler bir daha geldiği için ve düşük seviyeli isimler de çok fazla, Drogba'yı çıkaramama ihtimali de çok yüksek. İçeride 5 tane 5 yıldızlı var. 45 tane de bir yıldızlı oyuncu var. Perşembe günü markette ligimizdeki bazı transferler de güncellendi ama o son gün transferleri güncellenmemiş. Yorumlarda arkadaşlarımız da yazmıştı. Osimhen geçen hafta yoktu markette. Şu an Osimhen eklendi. 170.000 GP. Hatta mesela Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya gitti. Ben de bir Benfica'ya bakayım dedim. Kerem Aktürkoğlu Benfica'da gözüküyor. Benfica'dan Beşiktaş'a gelen Joao Mario da Beşiktaş takımında gözükmekte. Ama o son gün transferleri henüz daha markete eklenmemiş. Bu önümüzdeki perşembe günü de onları da ekleyebilirler arkadaşlar. Ben de perşembe günü yine o transferlere de bakmaya çalışacağım. Perşembe günü oyuna gelenlere baktığımızda Bayern Münih formasını hediye eden bir etkinlik var. Bu formayı bu etkinlikten kazanabiliyoruz ki bu etkinlik 2 haftalık geldi. Bu perşembe değil, bir sonraki perşembe süresi de olacak. Etkinliği tamamlayıp bu formayı alabiliriz. Maçlarda da istersek kullanabiliriz. Perşembe gelen Player of the Week paketine bakıldığında beklenen isimler geldi arkadaşlar. Seviyeler de bu şekilde. Lig maçlarında dikkat çeken futbolcular özellikle de bu isimlerde. Harry Kane geçen hafta lig maçlarında çok gol atmıştı. Hafta içi de Şampiyonlar Ligi'nde de ezdi geçtiler. Orada da 4 tane atmıştı galiba. Artık bir süre sonra sayamadık arkadaşlar. Çok fazla gol attı Bayern Münih üst üste. Harry Kane 102 seviye, Epic gibi kart, Showtime gibi kart, gelmiş geçmiş belki de en iyi Harry Kane kartı da olabilir. Oyun tarzı da geriye gelen forvet değil. Genelde Harry Kane'de sevilmeyen o taraflardan bir tanesi de oyun tarzıydı. Bu kartın da oyun tarzı kurnaz olarak değiştirildi. Barcelona'nın genç yıldızı Yamal ilk defa Player of the Week'e geldi ve güçlendiricisiyle birlikte geldi. O da 100 seviyeli kart. Delit çok yüksek seviyeli. Güçlendiricisiz 100 seviye. Dembele güçlendiricisiz 99. Hernandez'de güçlendirici bulunmakta 99. Diğerleri çok yüksek seviyeli değil.
Lukaku 97. En düşük seviyeli isim Abdülkerim Bardakçı. Galatasaray maçından 2 tane aday vardı. Saray'a da Abdülkerim. Abdülkerim Bardakçı adaylı sözleşmede vardı. Keşke Saray'ı tercih etselerdi. Ama Konemi hem adaylı sözleşmeye getirdi ismi hem de Player of the Week'e getirdi. Perşembe gelenlere devam edersek Brezilya Ligi paketi geldi. Seviyeler çok yüksek değil arkadaşlar ve 2 haftalık süresi var. Bu perşembe değil, bir sonraki perşembe bitecek süresi. Liglerden de paketler geldi. İngiltere Ligi paketi, İspanya Ligi, İtalya Ligi. İngiltere Ligi paketinde Erling Haaland var, Ødegaard, Alisson gibi dikkat çeken isimler bulunuyor. Düşük seviyeli de isimler var. İspanya Ligi'nde Real Madrid'den 2 tane futbolcu var. Endrick genç futbolcu. En yüksek seviyeli isimlerden bir tanesi bu pakette Rodrigo. Diğeri de Pedri arkadaşlar. Alvarez de Atletico Madrid'den, Alvarez'in de seviyesi yüksek. Oyun tarzı geriye gelen forvette. İtalya Ligi'nin paketi çok heyecan verici durmuyor. Lautaro Martinez var burada. Dybala var. Milan'a transfer olan Morata bulunmakta pakette. Eskiden de geçen sene de bu lig paketleri gelmişti. Süresi bitince Konami yeniliyor. Yine bu tarz paketler getirmekte. Hatta neredeyse kart tasarımları birebir aynı gibi. Oyuncunun fotoğrafını değiştirmiş. Arka planlar falan geçen sene gelen kartlara çok benzemekte. Perşembe gelen etkinliklere baktığımızda az önce değindiğimiz Vol 1 etkinliği 3 tane mücadele var. 3'ünü de kazandığımızda toplamda 100 futbol parasını alabiliyoruz. Temalı etkinlik geldi. Bu temalı etkinlik kampanyadan dolayı gelmişti. Önümüzdeki perşembe farklı etkinlikler gelecek. Her hafta olduğu gibi perşembe günü de Player of the Week açma hakkı veren etkinliğimiz geldi. Özellikle de oyuna yeni başlayan arkadaşlarımızın gözünden kaçıyor bu. Her perşembe gelir, perşembeye kadar durur arkadaşlar. Eğer oynamadıysanız bu etkinlikten bir tane ücretsiz Player of the Week açma hakkını elde edebiliyoruz. Bu etkinlikte önümüzdeki perşembe günü süresi dolacak arkadaşlar. Bu etkinlikten 2 tane ücretsiz açma hakkı elde edebiliyorduk ve bu paketten açabiliyorduk. Burada da Estavio var. Sağ açık futbolcusu. 98 seviyeye kadar çıkıyor. Paketin en yüksek seviyeli ismi ve paketteki her futbolcu da 5 yıldızlı. Geçtiğimiz perşembe günü ligime eklenen isimlere bakıldığında yüksek seviyeli isimler de eklendi. 3 tane epik futbolcu var. Real Madrid'den Vinicius Junior'un santrafor kartı, James'in bu sağ bek kartı eskiden adaylı sözleşmeye gelmişti. Kulusevski'nin yüksek seviyeli bir kartı. Ligimde de bunları alıp 10 maçta olsa orada kullanabiliriz arkadaşlar. Ligimdeki değişikliklerden birisine de değinmek istiyorum arkadaşlar. Bir günde hesap fulleme yapmıştık ya dün 100 TL ile bir günde hesap fulleme. En son biz buradan forvet oyuncu istatistiklerini aldık 3000'e. Eskiden dayanıklılık, hız gibi şeyler geldiğinde alıyorduk. Bu sefer dedik ki forvet oyuncu istatistiklerini alalım. Hani diğerlerine baktığımız zaman defans, orta saha, menajer iyileştirmesi de bulunuyor. Oyuncuların seviyesini çok fena arttırıyor. Yanlış hatırlamıyorsam Messi 105'e kadar çıkmıştı arkadaşlar. Forvet aldığımız için sağ açık, santrafor, GF, sol açık gibi pozisyonlardaki futbolcuların seviyeleri çok fazla artıyor. 100 seviyeli futbolcu bir anda 105, bazıları 106 falan olmuştu arkadaşlar. En azından ligimde bunları alıp bu şekilde de maçlara çıkabiliriz. Bir maç daha olsa o oyuncuyu bir 105'lik haliyle deneyebiliriz. Bugün biteceklere baktığımızda pazartesi günü gelen Bayern Münih Epic paketinin bugün son günü. Yarın yeni Epic paket gelecek. Bugün süresi bitecek etkinliklere baktığımızda 50 futbol parası kazandığımız bu etkinliğin bugün son günü. Yarın yeni bir 50 futbol parası kazanacağımız etkinlik gelecek. 2 tane bu etkinliğin de bugün son günü. Ortaklaşa yapay zekaya karşı maç etkinliği ve diğer tur etkinliği. Yarın yine tur etkinliği gelecek arkadaşlar. Pozisyon antrenörü bir tane de olsa bu tur etkinliğinden kazanabiliyoruz. Yarın da Konami'nin küçük bir hediyesi var. Bayern Münih ve Barcelona paketleri vardı. 4'er tane futbolcunun yer aldığı. Oradan ücretsiz açma hakları veriyor Konami. Her pakette 4 futbolcunun 3'ünü çıkarmışsınızdır. Son futbolcuları da bu hafta hediye edecekler. Yarın Bayern Münih paketi için oyuna girdiğimizde bir tane ücretsiz açma hakkı veriliyor. Perşembe günü de Barcelona takımından bir tane ücretsiz açma hakkı verilecek. Hani olur da yarın oyuna giremezseniz 3 Ekim tarihine kadar da bu kampanya devam ettiği için 3 Ekim'e kadar girildiği takdirde bunları yine verir arkadaşlar. Belki veri aktarım hakkınız da olmuştur. Hesabınıza giriş yapamıyorsunuzdur. Kampanya 3 Ekim'de bitiyor. 3 Ekim'e kadar girdiğiniz takdirde bu giriş hakları muhakkak verilir. Günlük girişlere de değinecek olursak arkadaşlar şu an oyuna girdiğimizde beceri antrenörü verilmekte ama perşembe günü değişecek. Önümüzdeki perşembeden itibaren bir hafta boyunca oyuna her gün giriş yaptığımızda e-futbol paraları veriliyor arkadaşlar ve eskiye nazaran fazla verecekler. Önümüzdeki perşembeden bir sonraki perşembeye kadar her gün oyuna girersek günlük girişlerden 300 futbol parası kazanabiliriz. Yanında etkinlik var. Örneğin 100 futbol paralık etkinlik gelecek. Yarın 50 futbol paralık etkinlik geliyor. Yani şu bir haftalık süreçte bir 500 futbol parası neredeyse kazanabiliriz arkadaşlar. Futbol parasını veren giriş hediyeleri önümüzdeki perşembe günü başlayacak. Yarın değil, perşembe günü başlıyor. Bir sonraki perşembeye kadar keşke bunu sık sık yapsa Konami. Normalde günlük giriş hediyelerinden 5. günde 50 futbol parası veriliyor. PES zamanında her gün oyuna girdiğimizde futbol paraları verilirdi ama çok değildi, ama 100 futbol parasıydı galiba, ama en azından biraz daha fazlaydı. Etkinliklerden 50 verilmezdi. 100 futbol
parası verilirdi. Haftada 500 e-futbol parası kazanırdık. 2 etkinlik gelirdi pazartesi, 2 etkinlik cuma gelirdi. Bir de günlük girişlerden bir haftada 500 e-futbol parası kazanırdık. İster harcardık, ister biriktirirdik. Biriktirsek bile kısa sürede daha fazla e-futbol paramız olurdu. Ne yazık ki e-futbol oyununda e-futbol parasını azalttı Konami. Önümüzdeki perşembe günü geleceklere baktığımızda özel mücadele etkinliği gelecek. Yapay zekaya karşı bölümünde yer alacak arkadaşlar. 40.000 DP ve GP kazanabileceğiz. Kampanyadan dolayı geliyor bunlar. Bir de online maç kısmına penaltı etkinliği gelecek. Bu penaltı etkinliğinden de 20.000 DP bir tane pozisyon antrenörünü Konami hediye edecek. Kampanyadan dolayı da başlangıç hedefleri var. Buradaki belki hediyelerin çoğunu almış olabilirsiniz arkadaşlar. Önümüzdeki perşembe günü de yeni görevler eklenecek. Gelen etkinliklerde galibiyet aldığımızda, goller attığımızda almadığımız hediyeler varsa onları alabiliriz. Yarın gelecek oyunculara baktığımızda Milan Epic paketi geliyor arkadaşlar. Pakette yer alacak renkli kartlara baktığımızda Thiaw, Tomori, Reinders, Chukwueze, Loftus-Cheek, Calabria, Jovic, Musa. Epic'lere baktığımızda arkadaşlar henüz daha tabi seviyeler resmi değil ama seviyelere baktığımız EFUP uygulaması bu şekilde paylaştı. Kadromuzda da artacak seviyeleri ve ikinci güçlendiricileri de var. Güzel bir güçlendirici çıkarırsak bir seviyede oradan attırabiliriz. Costa Curta, sol bek, sağ bek, stoperde oynayabilen bir futbolcu. Ama penaltıdan tabii daha önce kazanmış olabiliriz arkadaşlar. Güzel bir epik futbolcu. Savunma özellikleri bayağı iyi bir epik futbolcu. Ve bu sefer yıkılmaz kale becerisiyle geliyor. Özellikle de ikinci yarıda süper yedek etkisi yapıyor diyebiliriz yıkılmaz kale becerisi. Nesta her zamanki gibi yüksek seviyeli 99, 103 olur. Bir tane de biz güçlendirici bastığımızda 104 seviyeye kadar çıkması bekleniyor. Hatta biz eFootball'dan da böyle bir deneme yapmıştık arkadaşlar perşembe günü. 104'e kadar çıkarmıştık. Dida da çok yüksek seviyeli gözüküyor arkadaşlar. O da belki 104 olabilir ikinci güçlendiricinin etkisiyle. Yarın sabah geldiklerinde tek tek bakarız arkadaşlar. Seviyeleri nelerdir? Hangi güçlendiriciyle hangi menajerde daha yüksek seviyelere çıkıyor? Yarın sabah incelemeye çalışırız. Bir de Şampiyonlar Ligi artık değişik bir formatta oynanıyor. Konami geçtiğimiz senelerde Şampiyonlar Ligi Player of the Week paketlerini getirirdi. Maçların oynanmasını beklerdi ve birinci maçlar tamamlandı. Çok fazla maç var, çok fazla takım var. Çok fazla maç olduğu için de arkadaşlar şimdi gelecek olan Player of the Week'te tabi aday sayısı da fazla oluyor. Juventus 3-1'lik galibiyet aldı. Aston Villa 3-0'lık galibiyet aldı. Real Madrid 3 attı. Bayern Münih 9-2'lik galibiyet aldı. Bayern Münih'ten adaylar fazla. Bakalım Konami kimi tercih edecek? Liverpool 3 gollü galibiyet aldı. Diğer maçlara baktığımızda Celtic 5 gollü bir galibiyet aldı. Dortmund'dan Konami oyuncu seçemez. Alman takımların içerisinde sadece Bayern Münih'ten seçebiliyor. Ondan dolayı mesela Dortmund'a bakamaz Konami. Şu an puan durumunda ilk 10'a baktığımızda tabii daha birinci maçlar oynandı ama avaraj çok önemli. Şimdi Bayern Münih gibi güçlü takımlar zayıf rakipleri yakaladığı an bayağı fark atabilir. Yani Bayern Münih ilk maçta bayağı bir avaraj yaptı. Tabi bu maçların da oyuna yansıması ise Şampiyonlar Ligi Player of the Week'e geri dönmesi lazım arkadaşlar. Bu perşembe günü ilk maçlara bakarak Konami'nin bir Şampiyonlar Ligi Player of the Week getirmesi gerekebilir. Eskiden öyle yapardı. Birinci maçlar bittiğinde hemen Şampiyonlar Ligi birinci maçlarından bir Player of the Week paketi getirirdi. Sonra ikinci maçlar bittiğinde yine o şekilde devam ederdi arkadaşlar. Kimler gelebilir, ben bu hafta için yine tahmin videosuyla karşınızda olmaya çalışacağım. Bir de geçen pazar günü iki hesabımızın çekilişini gerçekleştirmiştik. Lahmacun hesabını kazanan arkadaşımız o gün hesabı almıştı. Sonrasından da mesaj atmıştı. Çarşamba günü de değinmiştim arkadaşlar. Lahmacun hesabı Ronaldinho'yu da çıkarmış bu hafta. Arkadaşımız ilk açtığım gibi Ronaldinho çıktı dedi. Yani lahmacun hesabı şanslı açılımlarına devam ediyor. Biz Rafadan Yumurta'nın da çekilişini gerçekleştirdik ama kazanan arkadaşımız ortaya çıkmadı. Ben bekledim. Çarşamba günü tekrardan duyurusunu yaptım. Bugün bitecekler, yarın gelecekler videosunda. Arkadaşımızdan ne o videonun altına yorum geldi, ne pazar günkü videomuzun altına yorum geldi. Ben tek tek de baktım. Bir haftadır da bekledik arkadaşlar. Şimdi Rafadan Yumurta için tekrardan bir arkadaşımızı seçelim ve o arkadaşımız da bugün geri dönüş yaparsa ben hesabı hemen kendisine vereceğim. Rafadan Yumurta hesabı final isimli videomuzun altına yorum yazan arkadaşlarımızdan bir kişiyi seçeceğiz demiştik. Sadece oydu arkadaşlar. Başka bir şart yoktu. Hesabın istendiğine dair yorum yazılması gerekiyordu. Şimdi bu videonun linkini şuradan da alayım arkadaşlar ben. Çekiliş sayfasına geldik. Burada biraz bekletiyor bizi. Gidip getirmek diyelim. Aslında bu normalde İngilizce. Türkçe'ye çevirdiğimizde bu şekilde çevirmekte. Gidip getirmek diyor. Cevapları dahil et. Yinenenlere izin ver. Ya bir kişinin bir yorumuna baksın. Bir kişi 10 tane yorum yazdıysa yine bir kere katılmış olur. O yüzden bunu ben tıklamayayım. Cevaplar hani o yorumun altına yazılan diğer yorumlar galiba. Hani çok önemli değildir. Etkisi olmayacaktır ama şunu çekmiyorum sağ tarafa arkadaşlar. Devam et diyelim. Burası biraz zaman alıyor. Yavaş ilerlemekte. Bir hepsi bitsin. Yinenenleri, tekrar edenleri bir filtrelesin arkadaşlar. Sonra bir arkadaşımızı seçeceğiz. Arkadaşımız
Çarşambaya kadar umarız geri dönüş yapar. Yapmazsa artık çarşamba günü ben tekrardan çekerim. Geri dönüş yaparsa arkadaşımız bugün Rafadan Yumurta hesabının bilgilerini ben veririm. Hatta istediğim maile de aktarabiliriz arkadaşlar. Bitti arkadaşlar. 3759 tane benzersiz yorum bulunmakta. Bir kazanan seçin diyeceğiz ve bir arkadaşımızın ismi çıkacak. Tıklayalım. Ercan Futbol. Şu an Türkçe'de İngilizce yapalım. Orijinalde bu şekilde hesabı bana verebilirsin yazmış arkadaşımız. Hemen biz kendisinin YouTube profilini bulalım. Arkadaşımızın YouTube'daki hesabı da budur. Ne zaman açılmış? 15 Ağustos 2021 tarihinde YouTube'a katılmış arkadaşımız. Ercan Futbol, Ercan Futbol bu şekilde YouTube'da kullanıcı adı ve YouTube ismi bulunmakta. Arkadaşımıza Rafadan Yumurta hesabı hayırlı uğurlu olsun. Umarız kendisi bugün geri dönüş yaparsa ben de hesabı Ercan arkadaşımıza veririm. Futbol oyunuyla alakalı da gelenler, geleceklere birçok şey değinmeye çalıştık arkadaşlar. Sizler de tüm bu konularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Şimdiden sizlere mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta dilerim. Hoşçakalın.